Hollanda Türkiye'nin eline bu konuda asla su dökemez. Dikkatimi çeken en büyük şeylerden bir tanesi de şuydu aslında. Bu kadar şey anlattıktan sonra peki Hollanda'da her şey güllük gülistanlık mı? Tabii ki de. Hollanda'da ortalama şahıs evleri, yani herhangi bir kişiden gidip kiralayacağınız evler, Hollanda'da sosyal konutlar var. Bu sosyal konutların da ortalama kiraları yine ne Hollanda'da bir asgari ücretle ne de Türkiye'de bir asgari ücretle geçinmek mümkün değil aslında. 5-6 ay boyunca evsiz kaldıktan sonra 1+0 evlere geçen insanları da biliyorum ben. Ve arkadaşlar merhaba, yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün Hollanda ve Türkiye ile bir yaşam kalitesi ve yaşam maliyetleri karşılaştırması yapacağız. Bildiğiniz gibi ben Hollanda'ya geldim ve yaklaşık 3 ay oldu. Bu 3 ay içerisindeki tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım size. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Hollanda'daki asgari ücret ve Türkiye'deki asgari ücretle neler yapılabilir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Türkiye'deki bir asgari ücretle geçim mümkün mü? Ve Hollanda'daki bir asgari ücretle geçim mümkün mü? Bunları anlattıktan sonra bir kıyaslama yapacağım. Şöyle asgari ücretlere bakacak olursak ne Hollanda'da bir asgari ücretle ne de Türkiye'de bir asgari ücretle geçinmek mümkün değil aslında. Şöyle ki Hollanda'da bildiğiniz gibi bir ev krizi var ve bu fiyatlara da yansımış durumda. Hollanda'da ortalama şahıs evleri, yani herhangi bir kişiden gidip kiralayacağınız evler ortalama 1500'den başlıyor. Onlar da 1+1 ya da 1+0 stüdyo daireler oluyor. Tabii onu da arayıp bulmanız lazım, yani onlarca farklı yerlerde kalıp 5-6 ay boyunca evsiz kaldıktan sonra 1+0 evlere geçen insanları da biliyorum ben ve bunlar expat olan insanlar, yani buraya bir fabrika ya da iş yerinin sponsorluğuyla gelmiş ve 5-6 ay boyunca evsiz kalmış insanlar. Bu şekilde bir durum var burada. Onun haricinde Hollanda'da şöyle bir durum daha var. Hollanda'da sosyal konutlar var. Bu sosyal konutların da ortalama kiraları yine 700 ila 900 arasında, 1000 euro arasında değişiyor. Ama burada şöyle bir problem var. Bu evlerin bekleme süreleri var. Yani onlarca, on binlerce kişi başvuruyor bu evlere ve ortalama bekleme süresi 7 sene. Bu 7 sene boyunca ne yapmanız lazım? Mutlaka bir yerde kalmış olmanız lazım. O yüzden de işte 1500 euro olarak ben bunu baz aldım. Şimdi bulunduğunuz konuma ve bulunduğunuz şehre göre de değişiklik gösteriyor bu kiralar. Evin büyüklüğü, evin yaşı, bunlar da etkenler. Fakat başlangıç fiyatı olarak 1500 euro kabul edilebilir. Daha yükseğe de çıkabilir bu. Türkiye'de peki durum nasıl? Türkiye'de de ev çok fazla fakat alım gücü düşük olduğu için orada da bir asgari ücretle geçinmek aslında mümkün değil. Çünkü bir asgari ücretin tamamını neredeyse ev kirasına vermek zorundasınız. O yüzden şöyle bir kıyas yapacağım ben. Hollanda'da 2 asgari ücret ve Türkiye'de 2 asgari ücret. Bunun sonunda cebinize ne kadar para kalır? O cebinizde kalan parayla neler yapabilirsiniz? Bunları kıyaslayacağız. Sonrasında da ev için giderler, temel gıda, onun haricinde market alışverişi, doğalgaz, elektrik, su faturaları, bunlar totalde ne kadar ediyor? Onları hesaplayacağız ve sonunda cebimize kalan parayı bulmuş olacağız aslında. Ben bazı notlar aldım. Oradan şöyle, bunların da ben şeylerini, ekran görüntülerini ekrana yansıtacağım. Hollanda'daki asgari ücretle başlamak istiyorum aslında. Hollanda'da asgari ücret yaşınıza göre değişiyor. Deneyim demiyorum. O yüzden yaşı baz alacağız burada. Mesela 15 yaşındaki bir kişinin brüt kazandığı parayla 21 yaşından büyük olan insanların kazandığı para birbirinden farklı. Örnek veriyorum, burada herhangi bir zincir markette gidip çalışmak istediğinizde 17 yaşındaki kişinin kazandığı parayla 21 yaşındaki kişinin kazandığı para aynı değil. 21 yaşındaki 17-18 euro kazanıyorken, brütten bahsediyorum. 16-17 yaşındaki bir kişi, yani bir çocuk yaklaşık işte 14-15 euro kazanıyor. Bu da brüt. Bu brütü neden söylüyorum? Çünkü devlet sizden vergi kesiyor. Bu kesmiş olduğu vergi düşürdükten sonra sizin cebinizde işte ortalama 14-15 euro falan kalıyor 21 yaşından büyükseniz. Bunu da haftalık 40 saat çalışmayı varsayarsak, haftalık 40 saat çalıştığınızda da ortalama 15 eurodan 2400 euro yapıyor. Bir kişinin kazanmış olduğu asgari ücret bu. Bunu dediğim gibi 2 ile çarpacağız. 2 ile çarptığımızda da 4800 yapıyor. Bu 4800 Hollanda'daki 2 kişinin asgari ücreti. Peki Türkiye'deki asgari ücret ne kadar? 22.100 lira.
Bunu da 2 ile çarptığımız zaman işte 44.200 yapıyor. 44.200 ile 4.800'ü baz alarak biz hesaplamalarımızı yapacağız. Şimdi ev için 1500 euro demiştik Hollanda için. Türkiye'de de ortalama ev kirası 22.000 lira. Bu 22.000 lira ve 1500 düştükten sonra devam ediyorum yine. Şimdi market giderlerini şöyle bir göz önünde bulunduralım. Bunun bazılarını ben 4 ile çarptım çünkü haftalık giderler var bazı ürünlerde. O yüzden 4 ile çarpıyorum. Bunun da yine ekran görüntüsünü ben ekleyeceğim ekrana. Pazar alışverişi ve market alışverişi bunlar toplamda Hollanda'da 350 euro tutuyor. Bu arada bu bahsettiğim şeyler de 2 kişilik bir aile için geçerli. Bu aile ferdi arttıkça gider de dolayısıyla artacak. O yüzden ben genel şu anda biz kendimiz için bir hesaplama yaptık. 10 üzerinden varsayarak gidiyorum. Türkiye'de ise 5.000 lira yapıyor bu. Devam ediyorum. Fatura ve diğer sabit giderler. Bunları da tek tek açıklamayacağım ama ekran fotoğrafını oraya eklediğimde siz de görürsünüz neleri eklediğimi. Elektrik, su, doğalgaz, internet bunun gibi şeyler. Bunlar da Hollanda'da toplam 820 euro yapıyor. Türkiye'de ise 4500 euro yapıyor. Burada Hollanda'da 820 euro yapmasının temel sebebi aslında şu. Hollanda'da sağlık sigortanızı kendiniz yapmak zorundasınız. Bu yüzden de aylık sabit bir gideriniz olmuş oluyor. Minimum yapmış olduğunuz sağlık sigortası 150 euro. 2 kişi için de 300 yapmış oluyor. 300 euro. Türkiye'de böyle bir gider yok. Bunu iş yeriniz sizin adınıza yapıyor. Ya da çalışmıyorsanız ve yaşınızda işte askerlik çağını geçtikten sonra ya da 18'den sonra mı tam emin değilim. O zaman devlet sizin adınıza yapıyor. Devlete siz yatırıyorsunuz ama bu çok nadir yani kimsenin çoğu kişinin başına gelmiyordur bu. Çünkü çalıştığınız için bu sigortayı iş yeri sizin adınıza yapıyor. Ekstra giderler ve kişisel bakım bunlarla alakalı bazı şeyler ekledim. 260 euro Hollanda için. Türkiye içinse 2400 lira. Toplam giderleri siz ekranda görüyorsunuzdur. Ben onları oraya tek tek yazacağım. Toplam gider aylık 2 kişi için 2930 euro Hollanda için. Türkiye içinse 33.900 lira. Bu da yine 2 kişi için. Kalan para burada 1870 euro Hollanda'da kalıyor. 10.300 lirada yani düz 10.000 diyelim 10.000 de Türkiye'de kalıyor. Şimdi burada size sormak istiyorum. Sizce Hollanda'da 1800 euro mu yoksa Türkiye'de 10.000 lira mı? Kaldı ki şöyle bir şey var. Türkiye'de ben 25 sene yaşadım. Bu 25 sene içerisinde bu paranın nasıl pul olduğunu görmüş oldum zaten. En ufak bir şey yapmak istediğinizde o paranın ne kadar hızlı bittiğini fark ediyorsunuz zaten. Örnek veriyorum eve gelirken şöyle bir çerez kuru yemiş gibi bir şey almak istediğiniz zaman 400-500 liranız gitmiş oluyor ve bu bir gün için geçerli. Hani seyahat etmeyi falan hiç katmıyorum bile aslında. Peki Hollanda'da 1800 euro elinize kalmış olduğunda neler yapabilirsiniz? Bundan bahsedeyim. Örnek veriyorum Türkiye'ye gidiş bileti 200 euro. Hatta biz birkaç gün önce de Türkiye'deydik. İzmir'e geldik. Gidiş bileti 100 euro, dönüş 100, 200 bir kişi için. 2 kişi için düşüneceğimiz zaman 400 euro yapıyor. Geri kalan parayla da istediğinizi yapabilirsiniz. Hadi tatile çıkmayın. Tatile çıkmadığınızı varsayın. 1800 euro bir ayda kenarıya bıraktığınızda 3 ayda bir araba alabilirsiniz. Eli ayağı düzgün bir arabadan bahsediyorum. Hani 1500 euroya da bir gidip araba alabilirsiniz ama hani o birkaç sene içerisinde problem çıkarma ihtimali çok yüksek. Bu 1500 euroluk bahsettiğim arabalar da Türkiye'de yine 400-500 bin lira falan yapıyor. Yaşam kalitesinden şimdi biraz da bahsetmek istiyorum. Hollanda'ya geldiğinizde şöyle etrafa baktığınızda herkesin böyle bir rahat hareket edebildiğini görürsünüz zaten. Çok fazla sakin her yer. İnsan sayısı çok fazla aslında ama insanlar bir yerlere koşuşturma derdinde değil. İnsanların kuralı uyma oranı çok yüksek çünkü cezalar çok yüksek burada. Eğer bir hatayı, bir kuralı ihlal etmişseniz bunun tekrarında çok ağır cezalar alabiliyorsunuz. O yüzden insanlar da bunu göze alamıyor. Bu yüzden kuralı uyma oranı çok yüksek. Onun dışında Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman can güvenliği konusu. Bu da inanılmaz yani. Bunu anlatamam size. Türkiye'de her an başınıza bir şey gelme olasılığı var yani. Adam çıkarıp bıçağı bir anda sizi
saplayıp öldürebiliyor. Ama burada ben 3 aydır buradayım. Böyle bir şey hiçbir an hissetmedim yani. Bunu eğer buraya gelecek olursanız zaten fark edersiniz. Dikkatimi çeken en büyük şeylerden bir tanesi de şuydu aslında. Polisler mesela Türkiye'de bakın emniyet kemeri takmak zorunludur. Polis takmaz. Sigara içmek yasaktır. Polis sigara içer. Kırmızı ışıkta durulması gerekir. Polis kırmızı ışıkta geçer. Hani bir yere yetişmesi gerekmiyor kendi. Çünkü o plakaya ceza yazılmadığını o da biliyor. Ama bunu halktan birisi yaparsa ne oluyor? Ceza yiyorsun. Bir diğer konu da enflasyon konusu. Hollanda'da enflasyon yok denecek kadar az. Türkiye'de bugün alabildiğiniz bir şeyi yarın alamayabiliyorsunuz. Bu yüzden de ne oluyor? İşte şunun fiyatı artmadan ben hemen şunu alayım da işte zarar etmeyelim gibi bir şey oluyor. Ama burada öyle değil. Aldığınız bir şeyin, evden bahsetmiyorum, İşte teknolojik alet, gıda, yiyecek, içecek, bu tarz şeylerden bahsediyorum. Fiyatı sürekli düşüyor. Yani bir şeyi aldığınız zaman, sıfır aldığınız örnek veriyorum. Onun değerinin yükselme ihtimali yok. Kaldı ki değer kaybediyor yani. Siz diyelim sıfır bir araba aldınız Türkiye'de. Türkiye'de almış olduğunuz arabanın, yani vermiş olduğunuz paranın üstüne çıkma ihtimali çok yüksek. Ama burada örnek veriyorum, 50 bin euroya bir araba aldınız. O 50 bin euroyu mümkün değil geçemez, sürekli gün geçtikçe düşer. Ben de şu anda araba araştırma sürecindeyim. Türkiye'deki sahibinden gibi bir uygulama var burada da, Autospot. Yani çok yaygın bir uygulama bu da, sahibinden gibi. Avrupa içerisindeki tüm araç ilanlarını görebiliyorsunuz. Ben Hollanda bölgesinde bakıyorum aracı. Araba ilanlarında dikkatimi şu çekti. İlan giriliyor. Örnek veriyorum, 7.000 euroya girmiş araba. 3 ay sonra bir bakıyorsun 5.000 euroya düşmüş yani. Atmak yerine ilanlar sürekli düşüşte. Bu da neden oluyor? Yıl geçtikçe araba eskiyor. Araba eskidiği için de değer kaybediyor aslında. Bu da bu şekildeydi. Bir diğer konuysa insanların gündemi. Hiçbir şey insanların umurunda değil gerçekten. Siyaset, ekonomi, bunlarla ilgili hiçbir şey konuşan bir insan göremezsiniz. Fakat Türkiye'de durum nasıl? 16-17 yaşındaki çocuklar ekonomi konuşuyor, siyaset konuşuyor. Yarın başımıza ne gelecek onu konuşuyor. Gelecek kaygısı var. Buradaki insanlara şöyle bakın. Kimsenin hiçbir şey umurunda değil. Herkes kendi işini yapıyor. Siyasetçi siyaset yapıyor. Ekonomist ekonomi yapıyor. Fırıncı ekmek yapıyor. Yani kimsenin bir derdi yok yani ülkeyle ilgili. Gelecek kaygısı yok dolayısıyla. Buradaki en büyük problem, tek gündem insanların, benim gördüğüm kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla, ev problemi. İnsanlar 25-30 yaşına gelmiş hala ailesinin yanında yaşıyor çünkü ev bulamıyorlar. Bu sonradan gelenlerin değil, burada yıllardır yaşayıp doğup büyüyen insanların da problemi aslında. Değinmek istediğim bir diğer konuysa Hollanda'daki bu düzen. Şöyle etrafınıza baktığınız zaman ne kadar her şeyin düzenli olduğunu fark edebiliyorsunuz. Arabaları park edeceğiniz yerlerin bile yerleri belli. Onun dışında bir yere park edemiyorsunuz. Evlerin hepsi düzenli, belli bir yapıda yapılmış. Fakat ben mesela Kemalpaşa'da yaşıyorum. İzmir Kemalpaşa'da yaşıyordum daha doğrusu. Orada şöyle yukarıdan baktığım zaman gerçekten mide bulandırıcı bir görüntü var. Yani evler o kadar çarpık yapılmış ki insan bakınca bile böyle bir, ya bu nasıl bir iş diyesi geliyor yani. Sokakların yerleri bile belli değil. Ama burada şöyle baktığınız zaman tüm sokaklar düzgün, yapılar birbirine uygun. Çap bir yapı göremezsiniz yani burada. Beni şaşırtan diğer bir konuysa şuydu aslında. Türkiye'de bu vergilerin silinme durumu var ya, büyük fabrikaların, işletmelerin, şirketlerin vergileri sürekli silinir. Fakat halktan resmen sömürülerek alınır yani o para. Burada öyle değil. Ya burada en çok hoşuma giden şey de o aslında. Zenginden zengin olduğu kadar vergi alınıyor. Fakirden fakir olduğu kadar vergi alınıp yardım ediliyor üstüne. Ya tam anlamıyla bir sosyal devlet var diyebiliriz burada. Peki bu 3 ay içerisinde kendimi hiç yabancı hissettim mi burada? Aslında bakarsanız hissetmedim. Çünkü herkes yabancı. Çok fazla zenci var. Çok fazla Arap var. Çok fazla Polon var. Yani sokağa çıktığınız zaman çok fazla yabancı görüyorsunuz. Ve Türk de çok fazla var bu arada. Türk marketleri çok yaygın. Hani biz Rotterdam Slingre bölgesinde kalıyoruz. Burada dediğim gibi çok fazla yabancı olduğu için
Kendimi de çok fazla yabancı hissetmiyorum aslında. Buranın dilini de şu an öğrenme sürecindeyim. Biraz Hollandaca, işte biraz İngilizce karışık o şekilde devam ediyoruz aslında. Ediyorum. Elif çünkü biliyor buranın dilini. 10 yıldır burada o da. Çok iyi konuşuyor Hollandacayı. Bu kadar şey anlattıktan sonra peki Hollanda'da her şey güllük gülistanlık mı? Tabii ki de değil. Hollanda Türkiye'nin eline bu konuda asla su dökemez. Peki bu konu ne? Sağlık konusu. Arkadaşlar burada sağlık sigortanızı her ne kadar ödemiş olsanız da ödemiş olduğunuz paranın karşılığını asla alamazsınız. Ben burada bir kere hastaneye gittim. Hastane dediğimde ev doktoru. Öncelikle ev doktoruna bir randevu almanız lazım. Yani Türkiye'deki aile hekimi gibi. Önce oraya gidiyorsunuz. Neyiniz varsa fark etmiyor. Öncelikle oraya gidip orada ev doktoruna durumu anlatıyorsunuz. O eğer uygun görürse, ki genelde görmüyor, sizi o an oradan geçici bir süreliğine işte bazı ilaçlar vererek ya da ağrı kesiciler vererek gönderiyor. Eğer o uygun görürse hastaneye gidiyorsunuz ve o hastanede sizi çok uzun süreler bekletebiliyorlar. Bu birkaç deneyimlemiş olan kişiden dinledim ben bunu. Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de aile hekimine de gitmek isteseniz o an gidebilirsiniz. Acile gitseniz acile de gidebilirsiniz. Bu bölümlere göre değişiklik gösterebiliyor aslında. Bazı bölümlerde fazla yoğunluk olduğu için randevu birkaç gün sonrasına atabiliyor. Ama en azından gittiğinizde doktora kendinizi izah edip bir cevap alabiliyorsunuz. Yani oradan mutlu bir şekilde çıkabiliyorsunuz aslında. Genel bahsediyorum. Kötü bir durum yaşamış olanlar müstesna. En büyük konu yine ev konusuna denk gelecek. Ev bulamıyorsunuz, yani mümkün değil. Burada yasa dışı şekilde kalan birçok insan var. Nasıl yasa dışı şekilde? Örnek veriyorum. Birisi burada bir ev kiralıyor, sosyal konut. Bu ev içerisinde adres kaydı yapılmadan orada birçok insan kalabiliyor. Bu şekilde kalan onlarca insan var. Bu da yasal değil. Neden yasal değil? Senin kaldığın evde adresinin görünüyor olması lazım. Ama insanların kalacak yeri de olmadığı için mecburen bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Onun dışında toplu taşıma mesela çok pahalı. Toplu taşımayla bir yerlere gitmek istediğiniz zaman çok fazla para ödüyorsunuz yani. Ben bazen tanıdıkları anlatıyorum böyle. Burada insanlar bisiklet kültürünü benimsediği için değil, genelde gidecekleri yere para vermemek için aslında bisikletle gidiyorlar. Çünkü bisikletle 5 kilometre falan gidildiği zaman o cebinde kalacak olan 5 euro, 10 euro farklı bir alanda kullanılabiliyor aslında. Tamam, burada da kültürleşmiş bir bisiklet kullanma şeyi var. Her yerde bisiklet yolu var. Bisiklet çok sık kullanılıyor. Ama dediğim gibi buraya gelmiş olan kişilere sorun. Burada araba almak başlı başına bir dert. Yani araba aldığın zaman başına bir bela almış oluyorsun aslında. Çünkü araba koyacak yeri bulmak çok büyük problem. Hadi araba koyacak yeri buldun. Hani örnek veriyorum, bir gezmeye gitmekten bahsediyorum. Araba bulacak yeri buldun. Bu sefer çok fazla otopark parası vermek zorundasın. Hani toplu taşımayla gitsen daha ucuza gelecek. Öyle düşünün. Onun dışında birine misafirliğe gittiğiniz zaman, arabanızla gittiniz diyelim. Bir saatten fazla kalırsanız yine para ödemek zorundasınız. Yani misafirlik için bile bir yere gidemiyorsunuz arabayla, öyle söyleyeyim. Gidersiniz de para ödersiniz daha doğrusu. Türkiye'de öyle değil. Herhangi bir yere gittiğin zaman, müsait herhangi bir yere çektiğinde bir problem olmadan orada saatlerce kalabiliyorsun yani. Bunun dışında eksi olarak söyleyebileceğim bir şey var mı? Şu anda hatırlamıyorum. Eğer aklıma gelirse bunları da yine videonun açıklama kısmına yazarım. Videonun açıklamasında birçok detay var aslında, videoda bazı anlatamadım. Editlerken aklıma geliyor bazı şeyler. O yüzden açıklama kısmında bakarsanız daha iyi olur sizin için. Ben şu ana kadar yaşadığım her şeyi objektif bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eksik olduğum kısımlar varsa siz onları yorumlara yazarsanız orada konuşabiliriz sizle de. Bu videoda anlatacaklarım benim bu kadardı. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.